Herkese selam. Bugün sizlere Amerikan vize başvurusundaki adımlardan bahsedeceğim. Yani tek başınıza yapabilmeniz için size yardımcı olacağım. Ben de dün başvurumu tamamladım. O yüzden size minik minik ipuçları vererek formu doldurmak konusunda yardımcı olmak istiyorum. Ben formu doldururken abartmıyorum 40 defa falan denedim sanırım ve en sonunda dün akşam 4 saat uğraşma sonucunda yapabildim. Bunun bu kadar zor olmadığının ben de farkındayım ama sürekli hata aldım ve çözümünü araştırdım bulamadım. Sonuçta kendim yaparak bulabildim. Belki bu sorun yaşayanlar vardır. Yani birinden yardım almadan da yapabilirsiniz. Tabii ki öncelikle bu arama kısmına DS-160 formu yazarak göçmen olmayan vize başlığındaki siteye giriyoruz. Yani en başta o çıkıyor zaten. Buraya girdikten sonra nereden tabii ki onu seçiyoruz. Türkiye, İstanbul. Evet, buraya da 5'e 5 Amerikan vizesine uygun biyometrik fotoğrafımızı ekliyoruz. Biyometrik fotoğrafımızı ekledikten sonra da ben bu fotoğrafı yeni çektirdim. Bu fotoğrafı fotoğrafçıda çektirdim ve bastırdım. Aynı zamanda mailime atmasını istedim. İsterseniz taratabilirsiniz ama ben risk olmasın diye tüm ölçüleriyle tekrar istedim mailime. Burada kodumuzu giriyoruz. 3. Evet. Eğer daha önce hiç yapmadıysanız en baştakine basıyorsunuz Start an Application. Eğer daha önce kaydettiyseniz o kaydetmeyi de birazdan anlatacağım. Alttakine basıyoruz. Şu an ilk defa yapıyormuş gibi ben yukarıdakiyle başlıyorum. Burada size şey soruyor. Mesela o hani kaydetme sırasında kaydettiğinizdeki numaranız, istediği numara, ID numarası bu olacak. Daha sonrasında soyadınızın ilk 5 harfini, doğum yılınızı ve burada seçtiğiniz güvenlik sorusunu soruyor. Evet. Burada kendi kimlik bilgilerimizi giriyoruz. Soyadımız, adımız. Burada tam isminizi soruyor. Şey falan varsa. Bende olmadığı için girmemiştim. Ama tekrar şey yapayım. Burada eğer yoksa da ki Does not apply'ı tıklıyoruz. Burada diyor ki daha önce ismini değiştirdin mi? İsminin bir telekodu var mı? Hayır. Cinsiyetimiz kadın. Burada da yani medeni durum sanırım. Evet, Türkçesi onu soruyor. Doğum yılımızı giriyoruz. Sallıyorum ben. Doldurmaktan sıkıldım artık. Burada da kimliğimizin kayıtlı olduğu adresi. İlerliyorum. Burada da buyurunuz. Evet. Mesela üstüne geldiğinizde Türkçesini görebilirsiniz normalde. Bazen olmuyor. Ama burada mesela soruyor. Başka bir ülkeye vatandaşlığın var mı? Oldu mu? Hayır. Bunları dolduruyoruz. Daha sonrasında da burada TC kimlik numaramızı giriyoruz. Bu alttaki US Social Security Number'ı biz does not apply diyoruz. Çünkü bizde yok. ID number'ı da girmiyoruz. Burayı doldurup ilerliyoruz. Hangi tip vize almak istediğimiz soruluyor. Ben B sınıfı vize ve bunun altında da bir spesifik şey var. Buna da Business and Tourism vizesi. Spesifik bir seyahat planın var mı diyor. Ki bunda da adres soruyor ama neyse. Tahmini varış tarihimize sallıyorum. Kaç gün veya işte kaç ay kalacağımızı. Burada da gideceğiniz adresi soruyor. Mesela ev olabilir, otel olabilir. Bir arkadaşınızın ev adresini yazabilirsiniz. Bunları dolduktan sonra da diyor ki senin diyor şeyinizi kim ödeyecek? Kim karşılayacak? İhtiyaçlarını kim karşılayacak? Kendim bu adresi doldurup ilerliyorum. Diyor ki seninle birisi seyahat edecek mi? Hayır. Evet. Bu şey sorularına geldik yani. Sorgu sorularına. Diyor ki daha önce USA'de bulundun mu? Hayır. Daha önce USA vizesi aldın mı? Hayır. Hiç ABD vizeniz reddedildi mi veya Birleşik Devletleri girişiniz reddedildi mi? Veya giriş noktasında kabul başvurunuz geri çektiniz mi? Hayır. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlık ve göçmenlik hizmetlerine sizin adınıza göçmen dilekçesi veren oldu mu? Hayır. Mesela buraya kadar geldikten sonra bunu kaydedebilirsiniz. Kaydetmezseniz ileride büyük ihtimal sıkıntı olacaktır. Evet, ilerliyoruz. Burada da sizin ikametgah adresinizi
dolduruyorsunuz. İşte adres. Bunlarda nokta virgül falan kullanmamanız gerekiyor. Şehir, ilçe, posta kodu, ülke, mail adresiniz diyor. Ev adresinizle aynı mı? Evet. Telefon numaranızı giriyorsunuz. 5 yıl içinde telefon numaranızı değiştirdiniz mi diyor. Hayır. E-mail adresinizi soruyor. E-mail adresinizi değiştirdiniz mi diye soruyor. Hayır. En sonunda da sosyal medya hesabımızı istiyor bir tane. Ben burada LinkedIn'i kullandım. LinkedIn'i seçme sebebim de yani bence Instagram falan seçmekten daha iyi diye düşündüm. LinkedIn'de akademik paylaşımlar yapılıyor ve ben bunun daha doğru olduğunu düşünüyorum. Tabi bu size kalmış bir tercih. Bunları dolduruyorum ve ilerliyoruz. Evet, burada da pasaport bilgilerimizi giriyoruz. Bu pasaportumuzda yer alan U ile başlayan numarayı gireceğiz buraya da. Book number diyor. Bu bizim pasaportumuzda bulunmuyor. O yüzden does not apply diyebiliriz. Pasaportumuzun hangi şehirden alındığı, hangi ilçe yazıyorsa onu ekliyoruz. Geçerlilik yani aldığımız tarih ve geçerliliğinin bitiş tarihini falan ekliyoruz. Ve en sonunda da pasaportunuzu kaybettiyseniz daha önce bunu işaretliyorsunuz. Az önce şeyden bahsetmeyi unuttum. En baştaki seçenekte de pasaportunuzun türünü seçiyordunuz. Mesela benimki bordo pasaport. O yüzden en baştaki seçeneği seçtim. Burada da USA'de bulunan bir kontakt kurulabilecek kişinin bilgilerini giriyorsunuz. Yoksa diyebilirsiniz. Ben doldurup ilerliyorum. Burada da size olan yakınlık yani yakınlık derecesini soruyor. Ve burada da diyordum ki başa attı. İşte arada böyle şeyler olabiliyor. Arada dediğim sürekli benim o family kısmına geldiğimde aynı hatayla karşılaşıyordum. Sadece şimdi size adımların devamında neler olduğunu göstermek için gireceğim. Yoksa tekrar doldurmaya gerçekten şeyim yok yani tahammülüm yok. Bir süre bu sayfayı görmek istemiyorum. Daha sonrasında da sizden aile bilgilerinizi istiyor. Aile bilgilerinizi girdikten sonra sizin mesleğinizi soruyor ya da öğrenci misiniz onu falan soruyor. Ben öğrenciye tıkladığımda beni sayfadan atıyordu. Öğrenciye tıklıyorum. Daha sonrasındaki sayfada da daha önce çalıştığınız yer varsa onu soruyor. Mesela çalıştığınız yerdeki yöneticinizin ismini soruyor. Ve güvenlik soruları var daha sonrasında full. Bunu kaydediyorsunuz en son bittikten sonra. Size mesela sen bunu doldurdun. Bunlar senin cevapların diyerek bir form gönderiyor. Benim cevaplarım da burada. Şu an hepsini gösteremiyorum içinde. Kişisel bir bilgi gözükebilir diye. Bu formu kaydediyoruz. Daha sonrasında da bu siteye geliyoruz. aisvisa.info.com. Buraya geldikten sonra başvur ve devam et var. Siz ilk defa geliyorsanız başvuruya giriyorsunuz ve buradan mesela biz DS-160 formunu doldurduk. Bu ikinci seçeneği tıklayıp kişisel bilgilerimizi giriyoruz. Daha sonrasında e-mail adresimizi yazıyoruz. E-mail adresimize bir onay geliyor ve hesabımız açılıyor. Ben şimdi oturumu açarak size adımları anlatayım. Burada ilk başta tabii ki bu seçenekte siz kişisel bilgilerinizi giriyorsunuz. Daha sonrasında da gönderileceği adres, pasaportunuzun gönderileceği adres, geleceği adres onlar falan var. Daha sonrasında da ödeme yapıyorsunuz. Nakit olarak 3200, kredi kartı olarak da $160 yazıyordu. Ben online şekilde kredi kartından ödedim. Fakat $160'dan sanırım biraz fazla kesiyor Türk lirasına çevirince. Daha sonrasında da bu konsolosluktaki randevu tarihimizi belirliyoruz. Tabii ki bu formdaki seçtiğiniz ille aynı olmak zorunda. Ben İstanbul'u seçmiştim. O yüzden İstanbul devam ediyorum. Ve olay burada başlıyor. Asla randevu yok. Asla yok yani. Ben mesela Eylül ayında gideceğim. Ama bana şeyde çıktı. Bakın şu an tekrar var. Alamadım. Ben buna bakana kadar doldu. Dün akşam da aynısı olmuştu. Ben ilk başta 28 Kasım'a aldım. Daha sonrasında buna üzülürken bir baktım 21 Kasım'a açılmış. Ve şu an görüyorsunuz o da gitti. Maalesef işte bunları kovalayarak yapabilirsiniz. Mesela benim 28'e almıştım. Daha sonra işte 21'e çektim falan. Buradan randevu tarihinizi seçiyorsunuz ve daha sonrasında bunu okeyleyip devam ediyorsunuz. Şimdiki konumuz da bu. Vizemizi
Nasıl öne çekebiliriz? Randevu tarihimizi nasıl öne çekebiliriz? Nasıl randevu tarihimizi değiştirebiliriz? Bunlar hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Ve burada çıkan acil randevu talep et kısmından aciliyet bildirebilirsiniz. Fakat aciliyet bildirebilmeniz için sanırım bir acil sağlık durumunun olması gerekiyor. Daha diğerlerinin kabul edilmediğini duydum. Fakat ben yaza doğru deneyeceğim. Çünkü benim uçuşum Eylül'de ama benim randevu tarihim Kasım'ın sonuna verildi. Böyle aksilikler çıkabiliyor. Siz başvurabildiğiniz kadar erken zamanda başvurun. Ben başvuracaktım. Fakat bazı aksilikler oldu ve anca bu zamana kaldı. Bundan başka olarak da mesela diyelim az önce bana olduğu gibi. Bana ne oldu? Benim randevum 21 neydi? Ama onu daha öne çekebiliyorsunuz. Nasıl öne çekebiliyorsunuz? Eğer diyelim ki Eylül ayında randevusu olan birisi randevusunu iptal ediyor. Onun randevusunu iptal ettiği anda burada gözüküyor. Size söylemiştim. Ben 28'ini aldım ilk başta. Daha sonrasında ben arkadaşıma buna bahsediyordum, üzüldüm falan diye. Onunla bahsederken öylesine bir girdim ve bir baktım 21'i boş. Az önce de sizle bakarken gördük ki 14'ü boştu. Böyle açıklıklar olabiliyor. Bunları saat başı kontrol etmeniz gerekiyor. Ben bir saat önce de girdim. O zaman mesela 28, 29, 30'da vardı. Ama 14 yoktu. Daha sonra 14 açıldı. Böyle yani farklı olabiliyor. Ben tüm edindiğim tecrübeleri size anlattım. Umarım başvurunuzu kısa sürede yapabilirsiniz. Başka söyleyeceğim bir şey yok sanırım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Teşekkür ederim.